Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Her yıl kilolarca eriği bu yöntemle hazırlar, saklarım. Çok şifalı ve lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Tarifimize hemen başlayalım. Bahçeden topladığım, yıkadığım kokulu eriklerim var. Geniş bir tencerenin içine alıyorum. Evet, bir miktar su ilavesi yapıyorum. Kapağını kapatıyorum. Kaynayana kadar yüksek, daha sonra kısık ateşte eriklerim yumuşayana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Evet, ara sıra kontrol edelim, karıştıralım. Evet, eriklerim gördüğünüz gibi artık pişti. Süzgeç üzerine alarak süzüyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, kalan suyu tekrardan bir taşım kaynatıyorum. Ve sıcak sıcak kavanozlara pay ediyorum. Evet, kavanozladığım erik sularını iki geri bir ileri tekniğiyle kapatarak ters çeviriyorum ve sofra bezi üzerine alıyorum. Evet, son erik suyumu da kapattıktan sonra sofra bezini alarak sarıyorum. Kalan posayı asla atmayalım. Soğuduktan sonra elimizle iyicene geçirerek posayı çıkartalım. Evet, çıkan posanın üzerine toplamda 1,5 su bardağı toz şeker ekledim. Son bardağı da ekliyorum ve karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kıvam aldı. Bir parça tereyağı, bir çay kaşığı da limon tuzu ekleyelim ve karıştıralım. Üzerindeki oluşan köpüğü toplayarak atalım. Sıcakken erik marmelatımızı kavanozlara pay edelim. Evet, iki geri bir ileri tekniğiyle kapatalım ve ters çevirelim. Evet, erik marmelatım bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet, son küçük kavanozu da kavanozluyorum
ve sofra bezinin üzerine alarak ters kapatıyorum. Evet, ertesi gün kapaklarımı kontrol ettim. Hepsi tutmuşlar. Karanlık serin yere kaldırıyorum. Sizler için erik marmelatımın kıvamını göstermek istiyorum. Evet, açtım ve kıvamı, tadı gerçekten muhteşem oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim.